Evet, Midilli Adası'ndaki son günümüz bugün. Bugün artık Türkiye'ye tekrardan dönüş yapıyoruz. Otelden çıktık şimdi. Arabamızı teslim ettik. Önünde oturuyorduk, biraz dinlenelim. Sonra kalkacağız, birkaç yere gideceğiz de. Şimdi araçta, ilk gelirken araçta bahsettiğim otele ne kadar verdim, aracı ne kadara kiraladım, feribot biletleri ne kadar geldi ve vizede ufak bir pürüz yaşamıştık. O pürüzleri falan buradayken hani anlatayım diyorum. Şimdi otele ben not da almıştım ben açıkçası. Otel, araç ve feribot biletlerini ben Kasım'la Aralık ayı arasında aldım. Yani Kasım'da feribot biletlerini aldım. Aralık'ta da otel ve aracı kiraladım diyelim. Feribot biletlerim benim toplam 3 yetişkin bir çocuk olarak alınıyor. Yani tanemi de yetişkin aldı. Türkiye'yi çocuk olarak aldılar. Bunların hepsi 96 euroya geldi. Feribot biletleri 96 euroya geldi. İşte o günün kuruyla 3700 lira civarlarında bir para yaptı. O günkü kurla bahsediyorum. Hani şu anda 4700 lira civarlarında. Ben o günkü kurla bahsediyorum. Çünkü o gün Kasım Aralık gibi euro kuru 37-38 arasında gidiyordu yani. 37 ile 38 arasında gidiyordu. Yani söyleyeceklerimin hepsi Kasım ve Aralık euro kuruyla söylüyorum. Feribot biletini aldıktan sonra 96 euro verdikten sonra otele 336 euro verdim. 2 gece 3 günü. 17 Temmuz ile 19 Temmuz arası. Bu da 12.600 lira tuttu. Aynı şekilde araca 115 euro vermişim. O da o günkü kurla 4.400 lira para tutmuş. Sonra biliyorsunuz buraya gelirken liman ücreti verdim 600 lira. 3 yetişkin olarak aldı Türker hariç. Bir de yurt dışı çıkış harcı ödedim. Kişi başı 710 TL, 4 kişi için 2840 TL yurt dışı çıkış harcı verdim. Yani yeşil pasaportunuz var ya da vizeniz var ise buraya sadece otel, araç ve feribot biletleri dahil gelmenin bedeli, yani o günkü kurla bahsediyorum. O günkü kurla 24.140 TL'ye geldi. Yani 24.000, 25.000 civarlarında. Yani şu anda belki euro arttığı için bugün gelmeye kalksanız farz misal 30.000 lira olsun diyeyim. Yani bugün buraya gelmenin, otelde kalmanın ve araç kiralamanın bedeli 30.000 lira. Vizeniz var ise ya da yeşil pasaportunuz var ise. Eğer yoksa vizeye toplam biz verdiğimiz para, yani vizeye de şöyle söyleyeyim. Şimdi normalde ben bu 17-19 Temmuz'a ta dedim ya Kasım Aralık gibi aldım ben. Şubat'ta ben vize başvurusu yaptık biz. İlk vize başvurumuz. Haziran'da benim Sakız Adası turumuz vardı ya, Sakız Adası tatilimiz vardı. Temmuz'da da burası vardı. Ben bu iki evraklarımı vizeye koydum. Başvuru formlarına koydum. İçeriye verdim. İçeriye verdikten sonra Kozmos'tan, yani Yunanistan Başkonsolosluğundan bana tek giriş 20 gün çıktı. Tek giriş, yani daha doğrusu bize ailecek tek giriş 20 gün çıktı. Ama benim iki tatilim arasında 25 gün vardı. Haliyle Midilli'yi kapsamamışlar. Ben mail attım konsolosluğa. Konsolosluğum bana tekrar döndü. İşte ilk vizeniz olduğu için bu ikinci seyahatler göz ardı ediliyor. İşte ikinci seyahatiniz bizim için çok önemli değildir gibi. Tekrardan başvuru yapın gibisinden. Yani bizim bir kere Sakız Adası'na ya da Yunanistan'a girip çıkmamızı bekliyorlarmış. Her neyse tekrardan biz işte Mayıs'ta ben tekrardan randevu kovalamaya başladım. Çünkü randevu alırken Yunanistan'a giriş çıkıştan sonra olması lazım. Yani 26'sında giriyorduk, 28'inde çıkıyorduk. Yani randevu tarihim 28'inden sonrası olması lazımdı. Zar zor 11 Temmuz'a randevu alabildim. Ama şöyle, aslında 7 Temmuz'dan 14-15 Temmuz'a kadar randevu vardı. Boşluk vardı yani 7 Temmuz'da, ama biz ailecek aldığımız için, 4 kişi aldığımız için 7'si, 8'i, 9'u hiçbir şekilde bunları vermedi. Bana ilk verdiği randevu günü 11 Temmuz sabah 8'e verebildi. Yani biz ailecek aldığımız için. Kişi bazında belki alsaydım ama oralarda. Neyse 11 Temmuz'da önce. Aynen. 11 Temmuz'da aldık. 17 Temmuz'da Midilli'ye normalde gelmemiz var. Biz bütün evraklarımızı tamamladık. Sabah gittik 8'de. Evrakları verdim. Tanemin, Emine'nin ve Türker'in fotoğraf çekilmesi vardı. Hemen orada gittik, fotoğraf çekildik.
burada bir dipnot da belirtelim. Hani fotoğraf çekilmeyenler için öyle bir yerleri var ki merak etmeyin, fotoğraf çekim yerleri de var. Hani orada anlık fotoğraf da çekilebiliyorsunuz. Dışarıya göre de daha uygun orası. 250 TL kişi başı 6 tane biyometrik fotoğraf veriyor. Her neyse resim çekildik. Resim çekildikten sonra gittiğimizde oradaki hanımefendi dedi ki ben bu evrakları teslim alamam. Neden dedim? Sizin seyahat tarihiniz ayın 17'si, bugün ayın 11'i. Yunanistan Başkonsolosluğu katiyen kabul etmiyor. En az seyahatinizle randevunuz arasında en az 15 gün süre istiyor dedi. Ben dedim ki bu durumda ben ne yapabilirim? Hani böyle bana ilk vizeyi vermediler. Yani ilk vizeyi siz vermediniz. İki girişli ya da multi girişli istemiştim, vermediniz. Randevuda dedim böyle alamıyorum. Ayrıca randevuyu almak için kişi başı 400 lira da para yatırıyorsunuz. Yani sadece 4 kişiye ben 1600 lira para yatırdım. Her neyse konuştum, dedim böyle. Dedi alamıyoruz yani. Neyse ben evrağımı aldım. Geldim bir ne yapabilirim diye hesaplıyorum orada. Kapı vizesine gitmeye çalışsam kapı vizesine bile belki yetişmeyecek. Çünkü Ayvalık'a benim evrakları postalamam lazım. İşte parasını falan postalamam lazım. Postayı versem bile en az 2 gün sürer gibisinden. Ben tekrardan gittim. Dedim ki sizin müdürünüz ya da supervisor'ınız varsa görüşmek istiyorum dedim yani. Hani belki çare olunabilir diye. Sonra hanımefendinin yanında bir beyefendi vardı. Dedi ki baktılar böyle baktı. Dedi ki ben bir konsoloslukla görüşeyim dedi. İsterseniz bir bekleyin. Eğer onlar dedi alın derlerse alın dedi. Yoksa dedi yapacağımız bir şey yok dedi. Tamam dedim. Saat 8'i 10 geçiyordu. Biz oradaydık yani 8'de oradaydık. Bu olay 8-10 geçe oldu. Biz saat 9'u çeyrek geçeye kadar yani bir saat falan, bir saatten biraz daha fazla bekledik. En sonunda hanımefendi dedi ki evet konsolosluk onay verdi. Sizin evraklarınızı alacağız ama dedi bir şartla. Dedim nedir? Bize evrak imzalattılar. Yani çocukların adına ben imzaladım. Eşim ve ben tekrardan kendi evraklarımızı izin aldık. Bütün sorumluluk size ait. Yani bize aittir diye imza dedi attın. ki bu vize çıkabilir de çıkmayabilir de. Yani şöyle reddolmayabilir. Eğer evraklarınız tamsa bir sıkıntı yoksa red olmaz ama seyahat tarihinizden sonraya çıkabilir dedi. Yani benim ayın 17'sinde seyahatim var. Belki vizeniz dedi 25'inden başlayabilir dedi. Hani bunu dedi sorumluluğu alıyorsanız dedi ben evraklarınızı alacağım. Eğer dedim yapacak bir şey yok. Yani ben orada bir neticede biraz yazı tura gibi bir şey oldu. Biz evraklarımızı teslim ettik, imzayı attık. Yani yaklaşık bugünün parasıyla da 18 bin 19 bin lira para veriliyor. Yani vize 270 euro para verdim. Çocuklarla taneme bana ve Emine'ye toplam 270 euro veriyoruz. Vize bedeli Türkiye'nin ücretsiz vize bedeli. Ama bir de Kozmoz hizmet bedeli var. Kişi başı 1450 TL, 1500 desek 4 kişi 6000'e 5800 lira para yapıyor. Bunların vizeyle birlikte toplam ücreti yaklaşık 19 bin liraya falan tekabül ediyor. Resimler falan da dahil 19 bin lira. Yani biz bu parayı bir neticede ya boşa attık ya doluya attık gibi bir şey oldu yani. Çıkarsa çıkacaktı, çıkmazsa çıkmayacaktı. Biz en son gün bir de arada biliyorsunuz 15 Temmuz var. Yani ayın 11'inde verdim, 17'sinde gideceğiz. Bir de 15 Temmuz var. 15 Temmuz var resmi tatil olduğu için. Şimdi ben devamlı Kozmos'un sitesinden takip ediyorum pasaportumu. Verdikleri numarayla takip ediyorum. 15'inde yok, 14'ünde yok, hiçbir şekilde yok. 16'sında işe geldim, işte kontrol ediyorum. Hani olmazsa planım buydu, kafamdaki plan. Birden sonra, 12.30 birden sonra Kozmos'a gideceğim. Hani çıkıp çıkmayacağını bana artık söylesinler ki ben ona göre valiz hazırlayacağım yani. Kafamdaki plan buydu açıkçası. En son saat 10.30-11'e doğru kontrol ettiğimde pasaportlarınız teslime hazırdır diye olumlu mesajı gördüm. Ondan sonra tabii hemen atladım arabaya, gittim ben. Pasaportları teslim aldım. 1 aylık çift giriş vermişler. 2 giriş vermişler. Multi giriş değil yani. 1 aylık 2 giriş vermişler. Artık buna da şükür dedik. Sağ olsunlar ama yani Kozmos, Yunanistan Başkonsolosluğu buradan hani duyarlarsa teşekkürlerimi iletiyorum ben. Gayet yardımcı oldular. Olumsuz bir şey yaşamadım yani. Hani sonuçta ellerinden geleni yaptılar. Ne diyeyim? 5 günde 4 hani cumartesi pazarı saymazsak aslında 3,5-4 günde maksimum Dönüş. Cevap verdiler bize. olumlu şekilde bir vize çıktı. Buradan dolayı bizi duyarlarsa hani başkası aracılığıyla da olabilir. Gerçekten çok teşekkür ederim yani. Sonuçta gayet
işimizi gördüler diyeyim. Ama siz bu kadar şanslı olmayabilirsiniz tabii ki de. Yani Hani işinizi şansa bırakmayın demek istiyoruz. evet, yani 15 gün olması lazımmış seyahatinizle. Yunanistan konsolosluğu için bahsediyorum ben ama. Seyahatinizle vize başvurunuz arasında, yani randevunun arasında en az 15 gün olsun. Ama bugün takip ettiğim kadarıyla Almanya, Belçika, Hollanda falan buralardan eğer vize alacaksanız buralarda çok daha uzun süreler lazım. Mesela 30 gün, 40 gün, 60 50 güne günde, kadar 60 çıkıyor. günde falan dönenler var. Yani sizin seyahatiniz farzı misal 30 gün sonradır. Diyor ki Almanya ben 60 gün içerisinde verebilirim diyor. Yani 10 günün 60 gün içerisinde arasında dönebiliyorum diyor. Ben hani bunu internette takip ettim de onlar çok daha uzun sürebiliyor. Bu konuda en hızlısı Yunanistan. Bir de dün okudum ben. 15 Temmuz itibariyle Avrupa Birliği Türkiye'yi komple Cascade diye bir anlaşma var. Cascade anlaşması diye. Onu Türkiye'yi de dahil etmişler komple. Hani bu da bizim için gayet olumlu bir şey. Yani diyor ki ilk vizenizi aldığınızda tek giriş, ikinci vizenizi aldığınızda, ama bunlar 2 yıl içerisinde olması lazım herhalde. İkinci vizenizi aldığınızda en az 6 ay, üçüncü vizenizi aldığınızda en az 1 yıl vermesi lazım. Yani böyle böyle yükselerek gidiyor. Beşinci vizenizde 5 yıl veriyor multi girişli şekilde. Bu anlaşmayı artık Türkiye'ye de uyguluyorlar. Geçen çünkü Çin'le Hindistan'a uygulamıştı Avrupa Birliği. Yani Hindistan, hani Çin'i anlıyorum da belki Türkiye Çin'den sonra en fazla vize başvurusu yapan ülke Avrupa için. Hindistan bizim çok arkamızda olmasına rağmen Hindistan'a bile bu anlaşmayı geçirdiler. YouTube'da bir arkadaş vardı. Adını unuttum. Gökhan mıydı? Öyle bir şeydi. O arkadaş sağ olsun bunu bayağı bir dile getirdi. YouTube'da diyorum, Instagram'da falan da. YouTube'da da dile getirdi de. O arkadaş dile getirdi. Sonunda herhalde Avrupa Birliği duymuş ya da bizim ülkemiz duydu. Bunu Avrupa Birliği'ne iletti. Bilemiyorum. Bu anlaşmayı Türkiye için de artık yasal olarak kıldılar. Yani bundan sonra vize aldığınızda İşte tatiliniz, örnek veriyorum, 3 sefer vize almışsınız ama tatiliniz 10 gün, adam size kalkıyor 1 aylık ya da 2 aylık vize veriyor. Ama şu anda yani yasal olan neyse Avrupa Birliği'nin diyor ki bu kişi 3. sefer aldığında buna bir yıllık multi giriş verilmesi lazım. Bu multi girişi verecekler. Sıkıntısız vermeleri lazım ama bunu tabii giderken konsolosluğa başvuru yaparken muhakkak bir dilekçe doldurulması lazımdır yani. Cascade anlaşmasının farkındayım. İşte ben geziyorum, tatile gidiyorum. Bu anlaşmanın yerine getirilmesi gibi bir dilekçe doldurulması muhakkak lazımdır yani. Böyle. Birazdan gideceğiz. Emine ile Tanem otelde kahvaltı yapmadılar. Canları istemedi. Şimdi gideceğiz. Onlar bir kahvaltı yapsın dışarıda. Bugün merkezi gezeceğiz. Buraları gezeceğiz. Buraları gezdikten sonra da akşam işte feribota doğru gideceğiz. Bunları tekrar gösteririz. Bir yandan da biz konuşurken bir sürü Türk geçiyor. Bakıyorlar bayağı. Ondan dolayı biraz utandık açıkçası. Biraz böyle konuşmuş olabiliriz ama umarım anlamışsınızdır anlattıklarından Yahya'nın. Zaten her yer Türk. Evet, gerçekten öyle yani 3 insandan ikisi Türk gibi bir şey. Hiç yabancılık çekmeyeceksinizdir. Genel olarak söylemek istiyorum hani buraya geldiğinizde hani 10 üzerinden kaç derseniz hani 7 derim. Sakız kaç derseniz 8 derim. Çünkü ilk kez gittiğimiz için böyle yerlere bir fikrimiz olmuyor tabii ki de. Belki de bir sonrakine diyeceğiz ki öteki 6 ya da 10 diyeceğiz. Yani hani bu değişebilir. Ben şu anki fikrimi söylüyorum. Güzel miydi? Güzeldi. İnşallah daha iyi yerlerini siz de görürsünüz. İnşallah daha iyi yerlere gitmeyi Allah size de nasip eder. Şimdilik bu kadar. Midilli'nin şehir merkezinde göstereceğiz sizlere. Ardından kapanışı yapacağız. Yani video daha devam ediyor. Annemle bizim karnımız acıktığı için böyle ara sokakta böyle bir yere girdik. İlk gün olması lazım. Aynen ilk gün gittiğimizde böyle bir susamlı bir şey yemiştik. O çok güzeldi. Aynısını burada da gördük. Evet, aynısını burada da gördük. Burada da yedik. Ne kadar fiyattır hayatım? 2,5 euroydu tanesi onlara. 2,5-5 euro verdik. Yani şunlarla birlikte 2 tane de böyle Fanta aldık. Birisi limonlu, birisi portakal. Şöyle aldık. 2 tane de Fanta aldık. Toplam 9,20 tutmuş. 9 euro 20 cent. İşte TL'ye vurduğumda karttan geçtim. Direkt kart TL olarak aldığı için 440 lira tutmuş. Evet, My Market'teyiz. Hı hı. Salatalıkları Efendim? bunların çok değişik ya. Tamam anneciğim, gel. Bayağı büyük salatalıkları var bunların. Gel. Ama şurada küçükleri de var tabii ki de. Bir arkadaş vardı internette
Daha doğrusu canlı yayında domates Almanya'da 20 euro diyordu. Burada peynirleri var. Peynirler yani şurada bir peynir var 10 euroya 10.77, 10.96 var, şöyle gözüküyor mu bilmiyorum da. 12-13 euro yani ortalaması bunların 11,5-12 euro civarlarında peynirlerin kilosu. Burada kaşarları varmış, kaşar tarzı peynirleri. Bunlar da aynı ücretlerde. Et fiyatlarına bakıyorum da. Mesela şunlar domuz eti 6 euroymuş da. Şurada normal sığır eti falan var, gördüm. Mesela ciğer var 15 euro. Ciğeri gördüm mesela. Ciğer 15 euro. Normal sığır eti de mesela ne antrikot herhalde. Ya antrikot. Evet antrikot 15.39. 15 euro kilosu. Evet burada alkoller var. 11 euro. Bu Martini şeyde Tatafili'de bile 12,5-13 euro civarlarında. Bakardı mesela, yüzlük Bakardi'yi Tatafili'den ben 12,5 euroya almıştım. Burada 70'liği 17 euro. Şurada vodkalar var. Smirnoff 70'lik mesela 17 euroymuş. Böyle My Market'teki fiyatlar. Burada da biralar var. Heineken yine 6 euro. Altılısı 33'lük tanesi, yani bir tanesi 33'lük, 6 tane var. Yani tanesi 1 euroya geliyor. Bunun büyüğü de vardı, evet burada. Burada da 6,68'miş dörtlüsü. 500 milim ama o. Bunların kendi biraları. Ben içtim bunu. Gayet de güzel bira. Alfa diye geçiyor. Bunun mesela 6 tanesi 5 euroymuş. 33'lük yine. Şöyle çekeyim. Korona mesela 1,77'ymiş. Sol 1,75. Bu fiyatlar. Evet, burada camiye giderken, yeni camiye giderken şöyle bir tarihi hamam var. Bu hamamı da görelim dedik. Kazandım. Anne ben o yaptım. Ama bakalım. Ama yanlış yapıyor. Ben çevirmesi. Hamamda herhalde resim yarışması gibi bir şey var. Evet arkadaşlar, burayı da, hamamı da çekemedik. Neden derseniz, hamamda içeride bir resim sergisi vardı. Resim sergisinde haliyle yasak dendi. Yani resimler kopyalanıyor diye. Orayı da çekemedik. Yapacak bir şey yok. Hani sizler gelirseniz yeni caminin hemen sol tarafında. Cami de şurada zaten. Göstereyim. Minaresini görüyorsunuz zaten. Hemen bu yoldan gelip burada bir böyle hamam var. Girip gezebilirsiniz. Şimdi camiye bakalım. Gel bakalım. Camiye baktıktan sonra çarşı bizi bekliyor baba. Heh, camiye baktıktan sonra çarşı bizi bekliyormuş. Türker öyle söylüyor. Evet. Evet, cami var da camiye de kilit vurmuşlar. Evet, bu camiye şimdi baktım da tarihine baktım bu caminin. 1825 yılında Adana'nın yöneticisi Nazır Mustafa Ağa tarafından yapılmış bu cami. Hatta camiye bitişik olarak şurada işte gördüğünüz gibi medrese, müftü lojmanları ve mezarlık da varmış içinde. Mezarlığı göremedim de mezarlık %90 arkadadır. Cami taş ve tuğladan yapılmış, Osmanlı mimarisiyle Bizans'ın işte izlerini taşıyor gördüğünüz gibi. Burada
minaresi var da bu minare %90 üst tarafı restorasyon görmüş ama yıkılmış şu anda. Gördüğünüz gibi böyle duruyor sadece. Burada ne diyor? Ottoman Bathhouse. İşte hamamın yolunu gösteriyor. Caminin aslında şöyle şuradan içerilerini görebiliyoruz. Kolonları falan halen gözüküyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz da bu kamerada da. Şöyle göstereyim. Kolonları falan halen duruyor. Hatta kolonlarına güçlendirme yapılmış da ama kapatmışlar. Gördüğüm kadarıyla yani buradaki ürünler Türkiye'ye göre bir tık daha artık pahalıya geliyor. Bazı ürünler yani fazla değil, az olsa da bazı ürünler burada daha uygun olabiliyor Türkiye'ye göre ama bilmiyorum herhalde euro kurundan dolayı burası çoğu üründe Türkiye'ye göre daha yüksek fiyatlı. Evet, Agios Trapion Kilisesi'ne geldik de burayı gösterecektik normalde. Burayı da gezecektik biz. Burası ama restorasyonda. Restorasyonda olduğu için buraya da giremiyoruz. Ama bayağı bir heybetli yapı. Yani yakından görünce bayağı bir heybetli, güzel duruyor. Eğer gelen arkadaşlar olursa hani restorasyon çalışması tamamlandıktan sonra bence burayı görmeden, içine girmeden bence gitmesin. Atabilirsin. Balıkların kilosu. Levrek 19 euroymuş. Çupra şu herhalde. Çupra da aynı 19 euro. Bakıyoruz. Az yorulduk. Merkezde geziyorduk. Tam sahilin arkasında, sahilin bir arkasında bir kafeye geldik, oturduk. Kafede 3 tane el yapımı limonata istedik. El yapımı limonata şöyleydi açıkçası. Mojito, yani bazıları mojito diyor, bazıları mojito diyor. Mojito'nun alkolsüz hali, naneli falan gayet iyiydi. Bir tane de Emoş soda söyledi, şu hepsi. Toplam hepsi 15.20 euro tuttu. Bunu ödeyeceğiz. Sadece şurada bir güzellik dikkatimi çekti benim. Burada isterseniz girin bir tane su alın. Fark etmeksizin. Bakkaldan, kafeden, nereden alırsanız alın. Herkes burada fiş kesiyor. 50 kuruş yani 50 kuruş değil de 50 centlik dahil bir şey alsanız fiş kesiyor. Yani burada kimse vergiden kaçırmıyor. Onu dikkatimi çekti. %90 vergiler çok bence insanların, esnafın üstüne çok fazla yük olmadığı için herkes burada düzenli vergisini ödüyor. Yani 50 kuruşluk ben su alıyorum. Ona adam fiş kesiyor. Ne diyeyim 1 liralık ekmek alıyorsun gibi farz edelim. Ona bile adam fişini kesiyor yani. O çok hoşuma gitti yani. Bizim oralarda çok fazla görmediğimiz şeyler de. Hem büyük marketler tabii büyük marketlerde alıyoruz da küçük yerlerden bahsediyorum ben. O da tahminim vergi adaletinin sağlanmasından kaynaklı herhalde. Burada kimse kaçırmıyor yani. Bu da böyle bir bilgiydi. Evet, bu arkamızdaki yerde son artık bir şeyler yedik. Yavaş yavaş feribota doğru gidiyoruz. 3 tane dürüm, tavuk dürüm yedik. Bir tane cacık söyledi Emine. Bir tane de bira içtim. Toplam 19 euro hesap ödedik. Şimdi yavaş yavaş otele gidip valizimizi alacağız. Oradan da feribota gidiyoruz. Evet. Tatlı bir yorgunluk var üstümüzde. Evet. Biraz yorulduk. Güneş sağlam bugün. Evimize özledik. Aynen öyle. Türker yine kenarlardan yürüyor. Bize her zamanki gibi, Sınırları zorluyor. her zamanki gibi bizi Bir kalp krizi geçiriyor yani. evet. Yani hiç bak
Hiç durmuyor. Gidecek bak şimdi oranın tepesinden yürüyecek. Ben biliyorum ya. Araba yeri olmaz. Anne ben Süper Mario oldum. Engelliye düşmeyelim lütfen. Dur dikkat et. Öyle gidiyoruz. Dün akşam şu Yunan feribotları, Yunan askeri gemileri daha doğrusu. Dün akşam hepsi birlikte çıktılar. Şunlar durdu da bunlar gitmedi. Şu karşıdaki 3 tane saat 8 civarı hava kararmaya yakın üçü de hareket ettiler. Ben kalktığımda sabah saat 8-8.30'a doğru yavaş yavaş tekrar yanaşıyorlardı. Gece boyunca %90 kaçakçı avına çıkıyorlar. Göçmenler işte buraya kaçmaya çalışanları yakalıyorlar. Şimdi biz geçtiğimiz sefer Sakız Adası'na giderken biliyorsunuz söylemiştik. eSIM'le ilgili sıkıntı yaşamıştık. Emine'de iPhone 14 Plus olmasına rağmen eSIM yok. İkisi de fiziksel hatmış. Yani iPhone Asya ülkelerine falan bazen böyle çift fiziksel üretiyormuş. eSIM eklemiyormuş telefonlarına. Emine'ninki de öyleymiş. eSIM onun için Sakız Adası'nda eSIM'i kullanamamıştık ama buraya gelmeden orada tecrübe ettiğim için benim telefonumda da yok normalde eSIM. Ama internet üzerinden bildiğiniz bir fiziksel sim kart alıyorsunuz. Sadece Android'lerde oluyor bu. Fiziksel sim kartı aldıktan sonra buna eSIM ayağının profilini ekledik. O fiziksel sim karta. Burada normal Android'den bildiğiniz sim yuvasına takıyorsunuz onu. O kartı. eSIM niteliğini görüyor yani. Şu anda burada eSIM olarak kullanıyoruz yani. Sıkıntı yaşamadık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. 20 GB almıştım ben geçtiğimiz seferden. 20 GB'ını 10 dolara almıştım internetten. İndirimliydi. 10 dolara aldım işte. Şu anda onu kullanıyoruz. 20 GB'ını da yaklaşık 5 GB'ını falan harcamışız zaten daha. Daha 15 GB da var. Tahminen 2-3 gün sonra da Kavala'ya geçeceğiz buradan. Kavala'ya gideceğiz. Kavala'da da geri kalanını kullanırız. Valizlerimiz oteldeydi zaten. Saat de şu anda 4'e 10 geçiyor. Feribot normalde 6'ya çeyrek kala kalkacak. Biz tahminen 1 saat öncesinde yavaş yavaş gideceğiz. Sonuçta pasaport kontrolü falan derken en az bir 15-20 dakika geçiyor. Biraz yani 15-20 dakika ya da 1 saat. Yani bence 1 saat biraz erken gitmek her zaman faydalıdır. Yani son dakikaya kadar bence beklememek lazım. Bir sıkıntı olur, bir şey olur. Onun için 1 saat erken gitmek her zaman daha iyidir. Evet, saat şu anda bakalım. Saat 5'e 10 var. 5'e 10 varken geldik sıraya. Daha doğrusu işte pasaport kontrolüne geldik. Ve şöyle gösterelim sıranın ta nerede Çok olduğunu. sıra var. Şöyle göstereyim de. Dönüyor tabii böyle. Yani şöyle ta arkaya kadar sıra var, ta içeriye kadar. Yani biz 1 saat önceden gelmemize rağmen böyle bayağı bir sıra var. Haberiniz olsun yani. Ona göre. Bu güneşte de burada beklemek biraz zor oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Ayvalık'a gelmiş bulunmaktayız. Saat şu anda 7.30. 7.30'da artık dışarıya pasaport kontrolünden sonra dışarıya çıkmış bulunmaktayız. Şimdi ben gidiyorum arabayı almaya. Emine, Tanem ve Türker bir kafede oturuyorlar. Ben arabayı alıp gelip onları alacağım. Oh, biraz yorucuydu. Öyle yani. Arabada tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, ülkemize, Türkiye'mize döndük. Çok şükür.
Gene bir klişe laf olacak belki ama ben milliyetçiyim, bunu anladım. Ülkemi çok seviyorum. Buraya gelince çok mutlu ve huzurlu oluyorum. Ayrı bir huzurlu oluyorum. Yahya ne düşünüyor bilmiyorum ama ben öyle hissediyorum. Neyse, işin özetine gelelim. Gene aynı şekilde Data Free'ye uğradık. Birkaç tane arkadaşımız bizden ricada bulunmuştu bir şeyler alabilir misiniz diye. Onları aldık birkaç bir şey. Onların fiyat detaylarını ve bilgisini Yahya'ya paslıyorum. Yahya'cığım söz sende. Midilli Adası'nda ben hesabıma göre toplam hesabımda 350 euro para harcamışız. Yememiz, içmemiz işte. Kafede, mafede oturmamız, her şeyimiz 350 euro para harcamışız. En son Data Free'de biz Yunanistan tarafında da Data Free'ye girdik. Türkiye tarafında da girdik. Midilli'deki Data Free'den 2 tane büyük uzu aldık. Bir tane viski aldık. Türk tarafından da 2 viski, bir tane de Bacardi aldık. Yani onların kabataslak hepsine de 100 euro verdim. Yani toplam 450 euro para harcamış olduk. Ama şöyle bir şey var. Burada aklınızda olsun. Midilli Adası'nda bize arkadaşımız gidenler söylemişti. Burada çıkarken yani sağlam arama yapıyorlar. Kontrol ediyorlar. Fazla alkol alırsanız, nitekim bizde fazla vardı. Ama şöyle bir şey yaptık. Ya yaptık demeyeyim de öyle tesadüfen denk geldi açıkçası biraz da. Çünkü Yahya alışverişini yaptı, bana verdi hemen. Türkiye'ye o ara anne çişim geldi. Çünkü Yahya bir kısmını valize koymuştu. Anne çişim geldi deyince mecburen benimdeki içkilerle ben Yahya'ya gidiyorum dedim. Tam gittim. Polise orada dedim ki hani lavabo burada var mı, şurada mı, nerede falan. Türkiye'de orada sıkıştım deyince polis dedi ki hemen siz geçin. Elimdekileri gösterdim. Yok sıkıntı değil, siz geçin dedi. O ara ben zaten içkilerin çoğunluğunu geçirmiş oldum. Elinde, Emine'nin o sıra elinde Türkiye tarafından alınma ürünler vardı. 2 viski, bir Bacardi vardı. Yani sonuçta adam diyecekti, eğer baksaydı hani bu bir viski soracaktı, bu Bir şey kimin olmaz, üstüne bakardı diye. ya. Ya espriler. Sonuçta öyle emoş geçti. Ben ikisini de X-ray'e koydum valizleri. Çünkü hepsini X-ray'e koydurttu. Bir küçük valiz vardı benle Türker'in. Bir tane de büyük valiz vardı Emine ile Tanem'in. Adam bana dedi ki büyük valizi açalım lütfen dedi. Ama alkoller küçük valizdeydi. Büyük valizi açtım. Büyük valizde arabalar vardı. Türker'e biz oradan araba seti almıştık. Küçük araba setleri almıştık, Hot Wheels tarzı. Onlara baktı. Sonra çamaşırları falan böyle kaldırdı, baktı. Bir de spreye baktı. Saç spreyi falan vardı. Onlara baktı. Tamam dedi. Geçebilirsiniz dedi. Yani küçük valizi açsaydı, küçük valizde açık ve net hani alkol vardı. Onları belki alabilirdi yani. Ama benden sonra 1-2 kişiyi daha durdurdu. Hani onlarda var mı yok mu bilmiyorum ama sağlam kontrol yapıyorlar. Yani buradan geçecek Sakızda- olanlar varsa böyle bir sıkıntıları var. Haberiniz Sakızda olsun. yapmadılar. Bizi hiç aramadılar ama bu aramayacaklar anlamına da gelmiyor. Belki ki. arayabilirler yani. Sonuçta polislerimiz yani. Böyle İlginiz geçtik olsun. yani. Bir rotanın daha sonuna geldik. İyisiyle kötüsüyle. Biz çok eğlendik. Allah inşallah sizlere daha iyi yerler görmeyi nasip etsin. Amin. Yani söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir nevi inşallah siz de bizle gezmiş gibi olmuşsunuzdur. Yani iyisiyle kötüsüyle böyle bir bilgi aktarımında bulunmak istedik ama tabii ki de sizin gittiğinizde fiyatlar değişebilir. Biz tarih verdik. Video içerisinde de tarihleri olacaktır. Hatta burada da söyleyelim. Şu an tarih aralığı 19 Temmuz. 19 Temmuz diyelim. 17 Temmuz'la 25. 19 Temmuz arası gittik. Evet, o şekilde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Keyifle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça